bu bölgeye girmek yasak. Burada cenaze demek, kutlama demek. Aman Allah'ım, ne kadar önemli bir insan. Bu ne ya? Fatih Koparan'a hayır dediğini ne zaman duydunuz arkadaşlar? Wow. Şu görüntüye bakın. Vay 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 vay. Şu anda tabut içinde. Bir sene evde yaşadı. Çocuklarına sordum, konuşuyor mu? Kahvaltı ister misin diyorlarmış. Evet diyormuş. Bakmakla anlamak arasında fark var. Jakarta'dan uzun bir uçak yolculuğuyla Endonezya'nın ortasında yer alan Sulawesi adasına Makassar şehrine ulaştım. Ama yolculuk burada bitmiyor. Asıl merak ettiğim yer dağların arasına gizlenmiş gizemli bir bölge. Toraja. Makassar'dan tekrar uçağa binip ölülerle yaşayan, kayalara mezar oyan, bebeklerini ağaçlara gömen bir halkın topraklarına doğru yol alıyorum. Evet, Toraja'dayım. Çocukken haritada bakıp çok merak ettiğim, o zaman çok uzak ve imkansız gözüken Sulawesi adasında. Cigarettes. Yes, the cigarette for yeah. Terima kasih. Terima kasih. Iya, dia seorang ini bu, dia Cenaze hediyesi olarak YouTuber. Kasih. Ya. Ne güzel, bakımlı. Sabahın köründe çok erken. Rujunu sürmüş, makyajını yapmış. Ne güzel, böyle hayatı seven insanları çok seviyorum. Şimdi size acayip bir yere götürüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Pirinç tarlaları arasında gideceğiz. Muhteşem bir doğası var Toraja'nın. Endonezya'nın genelinin aksine Hristiyan. Tabii 285 milyonluk Müslüman bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi. Protestan olmalarının sebebi buraya Hollandalıların getirmiş olması tabii ki. Katolik olanları ise Portekizliler getiriyor dini. 285 milyonluk bir ülkedeyiz ve çoğunluğu Müslüman. Böyle bir ülkede olunca burada her yer kilise arkadaşlar. Ben hayatımda hiçbir yerde, Vatikan'da dahil olan, Vatikan'ın kendisi aslında dev bir kilise de, bu kadar kilise görmedim. Vatikan olayı espri tabii ki. Her yer kilise. Dağa taşa kilise koymuşlar. İşte bunun sebebi çoğunluğu Müslüman olan bu ülkenin içinde bir şekilde kendi dinlerini korumaya çalışıyorlar muhtemelen, benim anladığım kadarıyla. Başka ülkelerde gördüğüm kadarıyla böyle durumlarda insanlar daha da sarılıyorlar. Makedonya'da, Kuzey Makedonya'da Arnavutların daha muhafazakar olması gibi, Kosova'ya göre aslında yani arada bir sınır var ama hani o sınır bile sınır sayılmaz, ama tabii ki çoğunluk orada Ortodoks olduğu için bir şekilde daha muhafazakarlaşıyorlar. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Oh, can I see this? Yes, exactly. Yeah. Arkadaşlar, Yes. bu da başka bir cenaze töreni. Burada devam cenaze töreni yapıyorlar galiba. Bu arada hemen söyleyeyim, siz eleştirmeyi seviyorsunuz. Eleştirin, zaten muhteşem bir şey eleştirmek. Burada cenaze demek, kutlama demek arkadaşlar. Unutmayın. Onun için insanların mutlu olması vesaire sıkıntı değil. Bu ne ya? İlk defa böyle bir pişirme yöntemi görüyorum. Yeah, let's go. Arkadaşlar, Toraja evleri bu şekilde, mimarisi. İnanılmaz değil mi? Buranın doğası çok fazla Kolombiya'ya benzettim. Kolombiya'nın dağlarına. Çiçekler, ağaçlar bile çok benziyor. Bir de burada kahve yetişiyor. Ünlü Toraja kahvesi var. Ve Kolombiya'da biliyorsunuz kahve ülkesi. Yani çok benzer. Bunun sebebi de 1000 metrelerde olması buranın. Kolombiya'daki kahve çiftlikleri de 1000-1500 metrelerde oluyor hep. Yo lebih melo que yo la de Titi dari Panama Letama. Oh.
Oke, Mbak, yo. Iya, iya, iya. Yo, oke. Oke, Yo, salam. keren, Bosku. Yo. Kalau mau ya. How do you say? Sumanga. Kurre Sumana. Yes. Kurre Sumana. Kurre Sumana. Bunlar Bahasa değil arkadaşlar, yani Endonezce dediğimiz dili konuşmuyorlar. Yeah. Toraja dilini konuşuyorlar. Burada iniyoruz. Bakalım geldik. Evet arkadaşlar, cenaze törenine gidiyoruz. Toraja halkı önlerine çok önem veriyor ve size çok enteresan görüntüler göstereceğim. Toraja evlerine bakın, ne kadar enteresan ya. İlk defa böyle evler görüyorum. Tabii hayvanlardan korumak için, Karadeniz'de de vardır. Farelerden vesaire korumak için yükseğe yaparlar ya, aynı şekilde. Ama üst tarafı yağmuru kırmak için mi acaba yapmışlar onu? Ve evlerin güzelliğine bakın. Müzik geliyor. Biraz hızlı gidiyoruz. Herkes sorong giymiş saygıdan dolayı. Binlerce yıllık bu kadar izole bir adadan bahsediyoruz. Belki ismini bile duymadınız. Merhaba, hi. Good morning. Aa, ne kadar güzel. Şarkı söylüyor. Arkadaşlar çok mutlu oluyorum ya böyle şeyleri çekerken. Binlerce yıllık bir gelenek yok olmaya yüz tutmuş. Yes. Huh? Oha. How are you? Thank you. Like this. Okay, okay. Your Torajan. Okay. Huh? This is your Toraja. So, Toraja man. Toraja man. Torajalı olduk arkadaşlar. Morning. Hey, thank you. How are you? Morning. Oh. How are you? Vefat eden kişinin kızı bizi davet etti. Çok güler yüzlü. Thank you very much. Lady, Yeah. the lady who passed away around 1 year ago. Ah, okay. She was a lady. She was a Catholic. Her name is Maria. Maria. Ah, okay. So the husband is already passed away around 10 years ago. Okay. And then she has 4 children. Okay. One daughter and 3 sons. Okay. Kira-kira umur na Indo? 60. Indo. She's young. She's 65. The lady. Oh, she was 65. 65. Yeah. She died. Oh yeah, it's the son. Son. The son. Uh, Yeah, it's the brother. so, the mother, when she died, she lived with them in the house. The houses. Yeah. How does it work? So they are, during for a year, so we use traditional way to keep the body at home. So nowadays we use injection by formalin, the hospital. Formalin. Okay. Formalin, the chemical. Okay. But in the past time we use in just natural, traditional way. Mummifying. Mummifier, right? So Yes. Where did they keep her in the house? they keep in the houses in Chongkonan. They keep in the southern part. Okay. Yeah, we call it sumbung. Sumbung are for the dead person before the funeral. Yeah. Yeah. So they can see, talk to her. Daily. Can I ask her a question? Yes, please. Like in the Western culture, Uh-huh. this like funerals are very sad events.
is this like celebration here? Do you celebrate when they? Yes. Can you ask her what does it mean for her? Is she happy that her mother is going to heaven or another like? How does she feel about these funerals? I'm trying to understand. Yes. Nakuha pasti keputaran nakuha yate indo takan lai masa tahu tak? The family, yeah, of course, for 1 year, of course, they are really sad. But during for 1 year, they are stay together. So of course, the sadness they are step by step they are fast away. And nowadays are usually look like happy, but not happy anyway because you know the sadness is already passed away. Yeah. She's in the house. Do they have any kind of communication? Oh yes. Can she ask her? Ya to na makula apa tu Indo biasa kan di kuah laki-laki mandek itu. Iya. Di kuah manghiru komi, mandek komi, pilih komi itu. Iya. Okay, ya. Iya. What kind of communication they do? Communication when they are during at home. So sometimes when they are like breakfast time, lunch time, they wake up the coffins. So wake up, ma'am, for eating, for lunch or breakfast. So what does the mother say? Of course, yes. Yeah, they answer yes. I am wake up for eating. Yeah. So can you ask her directly? Did your mother talk to you? Yeah. Na kue ke mikui milik komendo komande. Iya. Kuara kade yo. Sewaktu masih hidupnya kan dibilang bangun bilang Bangun, oke, ya. bisa. Ya. Yes. Civil yes. She answering. She yes. Yeah. So like is this like what kind of talking? We are talking the daily talking like drink time or breakfast time or dinner. So they can talk to her because everybody wanna get like breakfast or lunch. Okay. Yeah, later we'll see how many minutes. Thank you very much. Thank you. Indus Toraja Kuresumanga. Kurushimana. Sama-sama. Kurushimana. Cocok di. Thank you. Thank you. Arkadaşlar dil bariyeri çok sıkıntılı. Onun için tam sorularımı da rehber anlamıyor. Onlar zaten anlamıyor. Şeyler geldi. Yes, thank you. Çok tatlılar ama. Siz ne yapıyorsunuz? Meraklı melhatlar. çok güzeller ya. Domuzun çığlıkları duydum. Domuzlar öyle bir çığlığı var ki arkadaşlar inanamazsınız ya. İnsan gibi çığlık atıyorlar. Köyün bakkalı teyze. Allah. Bu çok korkunç bir sesi olur arkadaşlar. Domuzun. Bak bu da arkadaşı öldürülüyor diye. Aa dur. Ay. Aa. Ay canım ya. Bak o yas tutuyor. Kurtarmaya çalışıyor. Aa. Abi düzgün öldürsenize ya.
Şeyler ne güzel öldürüyordu Norveç'teki Samiler. Hayatımda gördüğüm en acı sahnelerden bir tanesi. Abi bunu temizleyip koysana kanına ya. Ah lan ben düşeceğim. Niye ama? Çok acı çekti ama ya. Çok üzüldü. Yas tutuyor şu anda bak. Ciddi söylüyorum. Bak, kaçmaya çalışıyor. Anladı başına ne geleceğini. Endonezya arkadaşlar sigara ülkesi. Herkes sigara içiyor. Görüyor musunuz? Bir tane sigara içmeyen insan neredeyse yok. No cigarette? Huh? I'm sorry. You can see on top. I showing you. Don't show me the This lady. yes. Ha. İstersen göstereyim sana dedi. Gidelim biz hayır demeyiz. Fatih Papara'nın hayır dediğini ne zaman duydunuz arkadaşlar? Ah. Allah çok çamur oldu her tarafım ya. Hadi bakalım. Rahmetli bir sene önce pardon rahmetli görmemiştim. Rahmetli bir sene önce ölmüş. Bir senedir evde yaşıyor. Yarın ise gömecekler. Bu etekle gezmek çok zor. Çünkü etek ayağıma... Evet şu anda tabut içinde. Bir sene evde yaşadı. Çocuklarına sordum. Konuşuyormuş. Kahvaltı ister misin diyorlarmış. Evet diyormuş. Tabii ki Hristiyan adetlerine göre çantasını bırakmış. Ya bir tabut ve haç var. Thank you very much. What is your phone? Türkiye. Oh, Turkey. You know Türkiye? No, but Şöyle, Hristiyan ne alaka diyeceksiniz? Toraja dininde, yani bunların animist dinleri, atıyorum bu hanımefendi Katolik olmuş ama Portekizler Katolik yapmış. Bunlar da şey demiş, tamam demiş yani. Bu hanımefendi de ataları sonuçta ya zorla yapıyorlar silah zoruyla ya da işte iyilik, yardım ediyoruz. Ayağını diyeyim çünkü gerçekten ayağını yani asıl konu sömürmek. Tabii insanlar da belki kıtlık var orada. Onu kullanıyorlar ya da savaşları, kendi kabile arası savaşları kullanıyorlar. Belirli bir tarafa destek oluyorlar, olmuyorlar falan. Daha geniş bir konu ama Hristiyan oluyorlar ama tabii ki eski dinlerini kaybetmeleri öyle kolay değil. Hibrit bir din oluşuyor. Eski animist dinle yeni dinin karışımı bir din ortaya çıkıyor. İsimleri Hristiyan ama Hristiyanlıkla hiçbir alakaları yok. Tabutun üzerindeki İsa heykeli hariç. Sonuçta Hristiyanlıkta ya da İslam'da ya da semavi dinler dediğimiz dinlerde cesetle yaşamak diye bir kavram yok. Ama tabii ki sadece bu değil, birçok adetleri, şamanları var, hastaneye gitmeyi reddedenler var, varoğlu var. Çok enteresan kabileler. Tabii çok ulaşımı zor bir ada olduğu için Hristiyanlığı kabul etmiş olsalar bile çok şey yapamamışlar. Değiştirememişler eski dinlerini. Onun için hala 2025 yılında böyle şeylere şahit olabiliyoruz. Bu da çok güzel. Değişik kültürlerin hala yaşadığını gösteriyor. Demin girdiğimiz tabutun olduğu yer burası. Ne kadar yüksek. Nasıl yapmışlar bunu bu kadar yüksek ya? Üzerlerindeki şeyler de bayağı güzel. Enteresan.
Mimariyle ilgilenen arkadaşlar, sizi çok acayip bir köye getirdim. İnanılmaz ya. Vay 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 vay. Arkadaşlar burada ölülere ne kadar rütbesi yüksekse ölünün o kadar fazla bufalo kurban ediliyor. Bakın burada sıra sıra sıralamışlar. Çok önemli birisiymiş. Belki kabilenin şefi. Ve burada aman Allah'ım ne kadar önemli bir insan. Ne kadar önemli bir insan. Kurban edilen bufaloların sayısına bakın. Onlarca bufalo kurban edilmiş. Evet, şimdi benim ilk defa karşılaştığım, Arjantin'de de size büyük bir mezarlığı göstermiştim ama bir mezarlığa geldik. Bakın burada ölen kişinin bir heykelini yapmışlar. Sanıyorum ahşaptan bu heykel ve gerçekten de neredeyse birebir ve dev bir ev. Bu insanlar yılın belli döneminde mezarlarından çıkarılıp akrabalarıyla görüşüyorlar bir şekilde ve temizleniyor. Buradaki Maria Van Nenek Gita vefat etmiş ve bu evde yaşamaya başlamış. Kolyesi, geleneksel kıyafetiyle. Tabi muhtemelen çok önemli kişiler bunlar toplum için. Dediğim gibi Toraja animist dini, bu insanlar ne kadar Katolik ya da Protestan olsalar da o animist inançları devam ediyor. Burada bayağı olmuş bu hanımefendi öleli. Bu da eşi. Eşi asker belli. Önemli birisi olduğu için de böyle anılıyor. Camın içindeki heykeller arkadaşlar tau diyorlar. Ahşap. Yani çok özel bu işi yapan insanlar var. Buna benzetmek için yani. Burada da bütün bir aile var arkadaşlar. Bakın bunlar eski mezarlar. Tabii ki yani Katolik ve Protestan olmalarına rağmen atalara, benim eski Laos videolarını vesaire izleyenler atalara tapınma kültürünü bilirler. Animist bir din aslında bu. Dediğim gibi Katolikliğe geçtik demişler ama hiçbir şekilde Katoliklikle alakası olmayan cenaze ayinleri var. Daha önce hiç görmediğiniz bir şey göstereceğim size. Bunlar kayalara asılı mezarlar arkadaşlar. Bunları kayalara asmalarının bir sebebi var. Kayalık yamaçlara asıyorlar. Ruhun göğe daha yakın olması için asılıyor yükseğe. Yani ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Tabii zamanla bu tabutlar çürüyor. Ahşap çünkü. Ve içindeki kemikler açığa çıkıyor. Kafatasları da ortalığa dökülüyor. Ama burası çok önemli. Bu ortalığa dökülen kafatasları yeniden gömülmüyor. Bunun sebebi bu ölüm değil. Yeniden düşünce yeni bir ruhsal yolculuğa başladığı düşünülüyor. Yine ataları hatırlamak için bu şekilde koyuyorlar mezarların içine. Yani atalara saygı animizmde çok önemli. Atalara tapınma aslında. Yukarıda asılı mezarlar çürüdükçe kemikler yere düşüyor ve o kemikleri toplamıyorlar. Bu da yeni bir yolculuk anlamına geliyor. Yani yürürken yanlışlıkla basabilirsiniz. Atıyorum. Burada bir kemik var. Kafanıza tabii kaya mezarı da düşebilir. Bu mezarın içinde yine kemikler. Bunlar kişiler arkadaşlar, yani bildiğiniz. Milletin anneannesi, babaannesi belki daha eski olabilir ama tabii bunlar daha eski. Daha eski oldukları için birazcık daha kötü yapılmış şeylere. Daha benzemiyor gibi. Daha basitçe yapalım. Ay, arkadakiler biraz korkuttu beni. Bakın mesela bir tanesi Çinli gibi. Çindo diyorlar. Yarı Çinli, yarı Endonezyalı ya da Endonezya'da yaşayan Çinlilere. Burada mesela gözlüğü var abinin. Evet, burada yine bir sürü kemik var. İnsan kemiği. Tabii ne kadar yüksek olursa o kadar gökyüzüne ulaşıyor ama o kadar da statü demek arkadaşlar. Ve tabii yılın belirli zamanlarında bu kemikleri temizliyorlar. Wow. Bakın, düzenli bir şekilde koymuşlar. Şurada bayağı sağlam, zengin bir abi var. Ya da kadın artık, neyse.
Bu yine araya bak sokmuşlar tüp gibi araya böyle içeri sığdırmışlar. Tabii çok eski. Belki aileleri bilmiyor, hatırlamıyor. Ve inanılmaz bir bambu. Bambular gökyüzüne yükseliyor arkadaşlar. Bitmiyor. Evet, devam edelim. Yine o bahsettiğimiz evlerden bir tanesi. Dediğim gibi çok çok önemli ölüm. Başka bir yolculuk ve kutlanıyor ölüm. Yani öyle bizim gibi hüzünlü değiller o kadar. Ölüm kutlanacak bir şey anlamına geliyor Toraja halkı için. Burası Slovasya adası. Çok uzak bize. Onun için Hristiyanlık gelmiş olsa bile bu kadar değiştirebilmişler ancak. Onun için gülüyorlar, şey yapıyorlar. Size enteresan gelebilir. Hello, How are you, my friend? you inside the cave? Yeah, why not? 50,000! Yeah, the cave. 50,000! Light. 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 Hala şoktayım. Hadi gel, tamam, light. Okay, 50,000. Yeah. Okay. Sen ne yapıyorsun lan? The guide. A guide, sleeping guide. Guide in the cave. Hadi bakalım sen, guide'lık sen yapacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Be careful. Burası mezarı artık arkadaşlar. Dur What's your bakayım. name? Fatih. Fatih. Wait. I'm YouTuber. YouTuber? Yes. Ah. Yes. You are famous now. Turkey. Yes. Bak kulağına bile haç size bahsettim ya. Okay. Katolik, Protestant. Protestan. Okey. Hadi gidelim mağaraya. Be careful. Okey, no problem. Bak bunlar da mezarlar, tabutlar. Oh. Oh, Oh. Malelo ambil. Maleyla. Malelo. Hati. Yeah. Hati. Indonesia. Hati. Hati-hati. Yes. In English, be careful. Yes. In Toraja, pelak-pelak. Pela. Yeah. Ha. Burada Toraja dili. Gerçekten çok kaygan. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok kesif bir koku var. Yes. Daha gideceğiz mi? İyi hadi gidelim bakalım. Ben Give the hair. Tamam. Okey, no problem. Okey, no problem diyor, kafayı çarpma. The head. Be careful. Be careful. Yeah. Çok kaygan. Okay? Yeah, no problem. Yes. Bye. The head. Sigarası da elinde. Okay. Come here. Yes. Hadi. Careful. Very careful. Sen oradan geçiyorsun. Benim götüm büyük. Wow. Amazing. Careful. Yeah. Oğlum nereye soktun bizi biz? Nereye girdik? Oh. Okay. Finish? No. 10 meter. 10 meter. Okey. Hadi gidelim sonuna kadar. Sonuna kadar. Careful. Kayar. No, not okay. Coming. Oh, Yes. stone crocodile. Ha? Stone crocodile. Ha. Crocodile. Evet. Timsaha benziyor. Aynen. Stone nose. Huh? 1, 2, nose. Burun. Stone nose. Burun taşıymış bu. Yes. Okey, benziyor. Okay, outside. Attım bakayım. Benziyor herhalde. Okay, and fish. And stone frog. Frog. What? Frog. Stone frog.
Bakayım. Frog. Kermit. Yes. Oh. Evet. In Spanish. Bitti. Yes. Finish. Bitti. Teşekkürler. Thank you. Okay. Thank you. Let's go. Hadi gidelim. Nefes alamıyorum You artık. go. Mağara gezisi yaptık. Allah güzelmiş ha. Helal olsun sana. Ben popoyu yarmadan buradan çıktım, bana da helal olsun. Okay. Thank you brother, I give you money. Guide? Yes. Sleeping. Sleeping. In the local. TikTok. TikTok. Hiç tahminim de yokken son durakta mağaraymış. Vay be. Devam. Ölüler çıkıyor, baksanıza. Ölü seremonisinde de sigara hediye ettik ya. Burada sigarayla dönüyor. Hapishanelerde de öyledir ya böyle. Amerikan filmlerinde olur. Sigarayla ödeme yaparlar falan. Sigara bir para birimi olmuş burada ya. Yani gerçekten sigaranın para birimi olduğunu bir burada gördüm, bir de şeyde gördüm. Amerikan filmlerindeki hapishanelerde. Tonkonan evleri arkadaşlar. Burada cenaze törenleri yapılıyor. Burası tabii çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Motorcular gelmiş. Fotoğraf çektiriyorlar. Rambu Solo. Yani cenaze törenleri, büyük törenler burada gerçekleştiriliyor. Bu karşıdakiler de ahırlar arkadaşlar, depoları. Yine aynı şekilde. Ve çatılar da büyük bir gölge. Kendi özel fotoğrafçılarıyla gelmişler. Baksanıza. Hello guys. Ve arkada da hemen mezarlıklar başlıyor. Dediğim gibi ölüleri uzun süre evlerinde beraber yaşıyorlar ölülerle. Sonra gömüyorlar arkadaşlar. Evet. Bu taraftakiler ahır gibi, depo gibi alanlar. Bu taraftakiler de bugün tören alanları olarak kullanılıyor. Bakalım. Şimdi tabii ki pirinç tarlası ve bufalo. Dediğim gibi ölülerde ne kadar çok bufalo kurban edilirse ölü o kadar kıymetli. Arkadaşlar az önce girdiğim mağara şu dağın içindeydi. Şimdi yine burası için çok önemli bir yere gidiyoruz. Sürpriz olsun ama motosiklet taksiye bindim. 17 dakika, yaklaşık $2'dan biraz daha az ya. Ve pirinç. Çocuklar bakın sigara içeni mi, motosiklete 3 kişi bineni mi, çocuk mu kullanıyor? Motosiklete 3 kişi binmişler. 1. Strike 1. Ceza. 2. Çocuk yaşta kullanıyor. 3. Sigara içiyorlar motosiklette. Ha bunlar bakın okul kıyafetleri çocukların. Motorla gezmenin avantajları gerçekten o kadar çok ölümle ilgili şey var ki bu şehirde. Tabut, ölüm hazırlığı, ölüm sonrası hazırlık, ölümsüzlüğü bulmaya çalışmışlar bir şekilde. Bunlar benzinciler arkadaşlar. Buranın petrol ofisleri. Kakao da varmış burada. Kahve zannettim gelirken de. Kakao, çikolatanın ham maddesi. Bunu Meksikalılar, Meşika, Aztekler icat ediyorlar. Chocolatl diyorlar. Chocolatl diyorlar. Böyle
damaktan biraz konuşuyor. Nahuatl dili. Çakvo. Hay. Çikolatl, nahuatl, tomatl, patatl. İşte patates, domates hep oradan geliyor ve İspanyollar ilk orada görmüşler. Çiçeklerin tatlı özleri var ya, onunla karıştırıp içiyorlarmış çikolatayı. Aztek İspanyollar görünce İspanya Avrupa'ya götürüyorlar. Hello. Ve çikolata bizim hayatımıza giriyor. Burada çok enteresan kaya mezarları var arkadaşlar. Buranın tartışılmaz bir kültürü. Çok enteresan. Yani ölüm yaşamdan bile öte gibi burada biraz. Öyle düşünün. Şimdi size olduğum ortamı da göstereyim. Çok konuştum. Tarlaların arasından pirinç tarlaları. Bu ne ya acaba? Vallahi bilemedim bunun ne olduğunu. Siz biliyorsunuzdur. Eğer buraya özgü bir şey değilse. Kaya mezarları. Bizde de vardır kaya mezarları. Tabii ki eski antik Roma ve antik Yunan, Frikler, Anadolu medeniyetleri döneminden pirinç tarlalarının etrafına koymuşlar bu mezarları. Bakmakla anlamak arasında fark var. Evet, enteresan, oyuncak gibi heykeller var ama bu heykeller ne anlama geliyor? Bir kere bu kaya mezarları arkadaşlar elle yapılıyor. İnsanlar elleriyle bu kaya mezarlarını işçiler oyuyorlar ve günlerce, aylarca sürebiliyor. Bu gördüğünüz heykeller ahşap. Herkesin bu heykeli yok ve herkesin heykeli aynı eşitlikte kendisine benzemeyebiliyor. Bunun sebebi tabii ki para. Heykeli olmayanlar bu parayı ödeyemeyecek durumda olanlar mezarın sahipleri. Heykelin de birebir aynı yaptırabilenler, onlar da tabii ki daha zengin. Kapak taşlarıyla kapatılıyor. Bu bakın bazı kapaklar altın kaplama, bazıları sadece hasırdan ya da bambudan yapılmış kapaklar. O da bir zenginliği sembol ediyor. Mezarlar ne kadar yüksekse ölen kişinin toplumsal statüsü de o kadar yüksek oluyor arkadaşlar. Rambusolo törenleri, cenaze törenleri yani, ölü ruhunu Puya adlı öteki dünyaya göndermek için yapılıyor. Bakın Puyo'ya inanıyorlar yani cennet, cehennem değil Puyo ama haçları da var burada. Biliyorsunuz eller açık dua ediyorlar yukarı doğru. Avuçlarını açmışlar. Yine bu kaya mezarları burada. Bunlar yine buranın geleneksel evlerinin minyatürleri. Ölülere sunak olarak yapılıyor bu minyatürler. Bunlar ölenin ruhsal gücünü koruduğuna inanıyor. Bakın burada yine bir haç var. Yeni ölmüş ve su ikram etmişler haçın üzerine. Bazen haftalarca sürüyor bu törenler. Haftalarca ve aileler dans ediyorlar, ağlıyorlar. Ama bir kutlama edasında oluyor bu. Tavlaları temizliyorlar devamlı. Her yıl ziyaret edip bu heykellerini ve cesetleri de temizliyorlar. Tabii manzara harika. Kireç taşı. Yine buralarda mezarlar devam ediyor. Kireç taşı dağlar. Valla ben böyle biraz yürüyüşe çıktım gibi düşündüm. Baksanıza tabut çıktı karşıma. Tövbe yarabbim. Aluk To Dolo. Animist dinlerin ismi Aluk To Dolo arkadaşlar. Ataların yolu demek. Yani atalara tapınma. Bizim tüm dünyada gördüğümüz animist inançların benzeri. Kaya mezarları devam ediyor. Yine doğa ruhlarına, yaşam ölüm dengesine inanıyorlar. Şimdi bu Puya dediğimiz gökyüzündeki cenneti bunların. Mezar ne kadar yüksekse o kadar Puya'ya yaklaşıyor yani. Olabilecek en yüksek yere koyuyor zenginler mezarlarını. Yani bir şekilde öbür dünyada zenginin bile şeyi oluyor. Tabi bu mezarlar Puya'ya giden kapılar arkadaşlar, giren kapılar. Onun için çok çok önemli. Bakın burada klasik bizim bildiğimiz Hristiyan mezarları da var. Ama yine riske girmeyip buraya yapmışlar. Ben burada daha çok turist olacağını düşünmüştüm ama ne yazık ki yok. Tek başınayım. Yani Hristiyan oldular dedik.
Ama bırakmıyorlar. Noel'i kutluyorlar mesela. Bir de bu kurbanlar, şöyle bir olayı var bu kurbanların. Gösterdim ya size, evin üzerinde mesela bufalo var. 100 tane bufalo kesmişler adam için, kadın için. Bu şöyle bir avantajı var. Diğer dünyaya giderken yolculukta eşlik ediyorlar. Yani hayvanları kesmelerinin sebebi yolculukta eşlik etmesi hayvanların. Kaya mezarları bir geçiş. Ne kadar yüksekte olursa o mezar o kadar hızlı ulaşıyor bu insanların cennet diye tabir ettiği yere. Ne kadar enteresan dinler, ne kadar enteresan inanışlar var. Hristiyanlık buraya gelmiş olsa da demek ki o kadar katı bir dini inançları vardı ki değiştiremediler ne yapsalar. Kabul ediyorlar. Azteklerde de öyle, Mayalarda da öyle. Hani ben size götürmüştüm ya bir tane Maya köyüne. Kilise var köyde. Bayağı gittim ben oraya bu arada. San Cristobal de las Casas şehrine. Bir saat uzaklıkta bir köy. Çok özel bir köy. Çünkü çok inatçı halkı var. Kiliseyi devamlı yakıyorlar. Sonunda Katolik kilise kabul ediyor. Şey diyor, tamam diyor, bırakın ne yaparlarsa yapsınlar diyor. Onlar da kiliseye saman dolduruyorlar. Ya, Hristiyanız diyorlar. Kiliseye saman koyduruyorlar. İncil'i tanımıyorlar, İsa'yı tanımıyorlar. Sadece azizleri tanıyorlar. Ama azizlere de şöyle, işte onların en büyük tanrısı güneş tanrısı ya. Ayna koyuyorlar böyle azizlerin heykellerine. Yine bir putlara tapınma var. Heykel güneşi yansıttığı için yine bir şekilde o dönem ölümden kaçmış oluyor. İşkenceden. Katolikliği kabul ediyor ama işte Aziz Fransız'ı kabul ediyor mesela yani. Aziz Fransız'a diyor ki, Aziz Fransız bizim güneş tanrımız diyor. Çaktırmayın diyorlar. Ve hala devam ediyor. O samanların üzerinde tavuk kesiyorlar. Tavukların kanlarını falan böyle saçıyorlar. Coca-Cola ikram ediyorlar şeylere. Aziz Fransız'a falan. Yani bu Hristiyanlık mı? Değil. Yani tabii ki değil. Zaten Katolik kilisesinin vesaire bunu kabul etmesi mümkün değil. Ama dediğim gibi bir şekilde o dönemin zorlu şartlarından dolayı kabul ediyorlar ama böyle bir hibrit, yani iki dinin karışımı bir dine inanıyorlar. Burada bir mezar bölgesi daha buldum yürürken. Burada baksanıza şey yapmışlar. Oradakiler şey gibi, politikacı gibi. Balkondan izliyorlar. Bu olmamış ama ya. Burayı depo gibi, çöp gibi kullanmışlar. Olmamış. Üzüldüm. Burada yaşlı bir teyzem var. Bakın ona. Ya burada şey olmuş olabilir bu arada o mezarda. Bira seviyorsa bira ikram etmiş olabilirler arkadaşlar. Ay teyzem. Küpeleri, gözlükleri, yüzüğünü bile takmışlar. Bakın inci kolyesi. Girmek istemiyorum. Çünkü terliğine kadar koymuşlar. Makası, kolundaki örgüsü, gözlüğü, her şeyini, takıları var. Altın rengi. Ve gerçekten bazen altın ve cep telefonunu bile koyuyorlarmış. Burada muhtemelen karı koca bunlar çok önemli isimler. Hem bir sunak var önlerinde, hem de burada bayağı gözlükleriyle falan tav heykellerini yapmışlar ki bunlar bayağı benziyor heykeller. Zengin belli. Ve şu manzarayı izliyorlar. Heykelleri. Güzel. En güzel keyifli teyzem ama vallahi. Harika. Çok güzel yapmışlar onu. Şapkasını bile koymuşlar ya. Geçen bir haber duydum. Japonya'da kıtlık varmış. Bizim Yoshi de yazdı. Pirinç kıtlığı ve insanlar çok acı çekiyor falan yazdı. Benim gezdiğim Asya'nın her yeri pirinç ya. Nasıl bir kıtlık oluyor Japonya'da? Yani zengin ülke bunlardan satın alamıyor mu?
İlginç. Demek ki bir sıkıntı var pirinç üretiminde Asya'da. Çünkü yani Filipinlerin buraların ürettiği pirincin haddi hesabı yok ya. Burada klasik bir Toraja köyü. Evlerin karşısındakiler depo her zaman. Yani yolun karşısı da o evin sahibine ait oluyor. Bufalolar yine kutsal hayvanlar. Öbür dünyaya yolculukta. Yani olay şu. Birçok dindeki gibi öbür dünyaya hazırlanıyorlar. Bu dünyada ölünce de ritüelleri doğru yaparlarsa öbür dünyada mutlu yaşayacaklarını düşünüyorlar. Çok enteresan bir kültür. Hala korunmuş olması. Tabii ki Slovasya gibi bir adanın ortasında yer almak onun da büyük bir katkı sağlamış bu korunmaya. Dillerini korumuşlar. Toraja konuşuyorlar. Dinleri yaklaşık 400-500 yıldır en azından aynı. Öyle diyelim. Çünkü bir şekilde Hollandalılar, Portekizler ulaşmış ve dinlerini değiştirmişler. Burada da yine kakao, badem sanabilirsiniz, değil. Bunlar da mantar, kurutuyor bunları. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Bir dahaki durağımız neresi bakalım. Bu araba ne marka acaba ya? Baksanız arabaya. Hadi bakalım, kim bilecek arabanın markasını. Vallahi burada da yazmıyor. Hadi bakalım bilin. Ben bilmiyorum yani. Mezarlara geldik ama application burada çalışmıyor. Yani burada beni götürecek bir taksi yok. Nereye geldik? Bu yol yok zaten. Sir, taxi here? Taxi? Motorbike? Taxi? No? Yandık. Bu da dondurmacı. Çok komik ya. Adam nasıl çamura batmış ya. Ya her yerden fısır fısır ses geliyor arkadaşlar, sakın. Hello. İnsanlar güler yüzlü ama sanıyorum ki bu bölgeye 2 kişi daha uyardı. Rehbersiz girmek yasak arkadaşlar. Sıkıntı olacak gibi, kız bile dedi yani. Rehberim var mı dedi. Yok dedim. Ama rehberle gelmek. Buraya rehberle giriliyor dedi sadece. Yani bir de gerçekten yılanı bilmem neyi var. Bayağıdır yürüyorum. Yok yani. Taksi yok. Bahsettiğim kiliseler yine. Çok fazla kilise var ya. İlk defa bu kadar kilise gördüm. Ne kadar enteresan ya. Vızır vızır çalışan app buralarda artık çalışmaya başladı. O kadar şeye gelmişim ki. Yok. Bak, all drivers are busy diyor. Busy. Neyse şu sesin geldiği yere gidiyorum. Hava da sıcak. Allah'tan burası çok serin, yüksek ya. 1000 metrelerde. Allah'a. Burada ölmeyiz artık. 1 saat yürüdüm be. D vitamini aldık beleşeğine. Yine kısa günün kârı. Buradan muz alayım biraz. Hello, hello. How are you? Banana. Yes. Şunun hepsi arkadaşlar 70 dolar senti. 10.000 rupi. Kanton. Okay. 100. Nasıl espri yaptı ama? Mahal pala po siya tayo dulu. Pelastikilan na. Nabuday man na mapasutara aja mi. Puri mo ni kaya temi puntas. Ena para buruna sa tanda ni. Thank you. Sepan. Thank you. Ada plastik lagu sayo na. Ay bang. Ako ko na sepan da musama ni ni. Ya, busan na jo. Milo na kas gitu. Parre. Para mari ni na para mari lalu. Oo amca, thank you. Thank you. Terima kasih. Arkadaşlar ne yazık ki taksi bulamadık. Bayağı uzaklaşmışım. How are you?
How are you? Do you speak English? No? Ne oluyor lan? Arkayı besleyin. What's your name? Aa, kapıyı da bana kapattırıyorsunuz. Vallahi iyi alıştınız ha. Villa. Aa, nice to meet you. Nice to meet you. Ya öyle. Evet, şehir merkezine gidiyoruz. Bu dolmuş gibi bir şeymiş. Ve bunu bulabildim.